Kalemin ucundan dökülen o koyu sıvı, tarih boyunca sadece kağıt kirletmedi. Krallıklar kurdu, isyanlar başlattı, devrimleri ateşledi. Bazılarıyla aşk mektupları yazıldı, bazılarıyla ölüm fermanları. Bugün size sıradan bir sıvıymış gibi görünen ama insanlık tarihinin en derin köklerine uzanan bir şeyden bahsedeceğim: mürekkep. Düşünsene, bir damla mürekkep. Bir kağıda düşüyor ve orada yüzyıllar boyu kalıyor. Birilerinin düşüncesi, o sıvının içinde nesiller boyunca yaşıyor. Peki bu mürekkep nasıl ortaya çıktı? Aslında mürekkebin hikayesi, medeniyetin hikayesiyle paralel ilerliyor. En eski örnekleri Antik Çin'de görülüyor. Milattan önce 2500 yıllarına uzanan Çin mürekkebi, is, su ve zamkla karıştırılarak elde edilen basit ama etkili bir karışımdı. Çinli bilginler, bambu kamışların ucuyla bu karışımı sürerek yazı yazıyorlardı. Ve bu yazılar sadece bilgi değil, bir kültür taşıyıcısıydı. Daha sonra Hindistan'da mashi adı verilen kömür tozu ve yağ bazlı mürekkepler kullanıldı. İslam dünyasında ise mürekkep altınla, safranla, gül suyuyla karıştırıldı. Çünkü yazı kutsaldı. Kur'an-ı Kerim'i yazan hattatlar için mürekkep sıradan bir malzeme değil, adeta ilahi bir dokunuşun aracıydı. Batı dünyasında ise, özellikle Orta Çağ'da mürekkep üretimi bir sanat halini aldı. Manastırlarda çalışan keşişler, mürekkeplerini demir sülfat, meşe palamudu özü ve sirke gibi maddelerle hazırlardı. Bazı mürekkepler o kadar kalıcıydı ki, yazıldığı parşömen çürür ama yazı kalırdı. Demirgal adı verilen bu mürekkep türüyle yazılmış birçok el yazması hala müzelerde yaşıyor. Tarih boyunca casuslar, önemli bilgileri gizli iletmek için görünmez mürekkep kullandı. Roma döneminde süt, limon suyu gibi sıvılar kağıda yazılır ve ancak ateşe tutulduğunda görünür hale gelirdi. Soğuk Savaş döneminde kimyasal formüllerle özel mürekkepler geliştirildi. Yazılar ancak belli ışık türlerinde veya kimyasal reaksiyonlar sonrası okunabilirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda yazı araçları son derece önemliydi. Yazı takımına divit denir, kalem ve mürekkep hokkası sürekli belde taşınırdı. Özellikle hattatlar mürekkeplerini genellikle kurum ve gül suyundan elde ederdi. Bu mürekkeplerin kalitesi ustanın sanatını da belirlerdi. Mürekkep yapımı Osmanlı'da ayrı bir meslekti. Mürekkepçiler özel atölyelerde üretim yapardı. Mürekkep, kalemle çizilen haritalarda, mektuplarda, hatta dövme sanatında bile rol aldı. Ve 20. yüzyılda dolma kalemle birlikte kişisel anlatımın bir parçası haline geldi. Bir mektuba dökülen birkaç damla mürekkep, bir insanın tüm iç dünyasını anlatabiliyordu. Aşklar ilan edildi, vedalar yazıldı, vasiyetler bırakıldı. Ama artık işler değişti. Mürekkep yerini dijital harflere, kağıt yerini ekrana bıraktı. Her şey daha hızlı, daha pratik. Ama yine de bazı şeyler hala en iyi mürekkeple anlatılıyor. Öyle değil mi? Bir sonraki videomuza kadar şimdilik hoşça kalın.